Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Eski güç kaynağını nasıl voltaj ayarlı bir güç kaynağına çevirdik onu anlatacağım. Elimde eski bilgisayarlardan kalan birkaç adet güç kaynağı mevcut. Neredeyse hepsi 300 watt civarında bir güç verebiliyorlar. Bu elimde kalan güç kaynaklarını değerlendirmek amacıyla bu işe giriştim. Yapacağım cihaz ile pil şarjından araba aküsü şarj etmeye kadar birçok cihazı çalıştırmayı planlıyorum. Burada güç kaynağının bilgileri bulunuyor. 3.3 volt 28 amper, 5 volt 30 amper, 12 volt 15 amper, eksi 12 volt 0.8 amper, eksi 5 volt 0.3 amper. Eksi 12 volt ve eksi 5 volt çıkışlarını kullanmayacağım. Bunun sebebi akımlarının çok düşük olması. Güç kablosunu ve vidaları sökerek işleme başlıyorum. İsteyen bu kasayı kullanarak işlemeye devam edebilir. Fakat biz bu kasayı kullanmayacağız. Vidalarımı söktüm. Kapağımı açıyorum. Kartı ayırmak için 4 adet vida var. Bunları açıyorum. Ardından fan ve konnektörleri sökeceğim. Topraklama kablomuz. Son parçamı da ayırdım. Kablo klipslerini kesip kabloları ayırıyorum. Hangi renk kaç volt verir, ne işe yarar, bunların bilgilerini videonun ilerleyen bölümlerinde vereceğim. Şimdi bir temizlik yapalım. Oradan montaja geçelim. Güç kaynağını yerleştireceğimiz çantamız bu. Bu çantada gördüğünüz malzemeleri kullanacağım. Sağ elimde bulunan 150 watt gücünde bir voltaj yükseltici. Videoyu çektiğim sırada 27 liraya aldım. Eğer bu yükselticiye en az 10 volt verir isek, yükselticinin üzerinde bulunan mavi potansiyometre ile ayarlama yaparak 12 volt ile 35 volt arasında bir çıkış değeri alabiliyoruz. Fakat bu cihaz yükseltici amaçlı olduğu için verdiğiniz voltajdan daha aşağı bir voltaj değeri alınamaz. Ayrıca amper ayarı da yapılamaz. Bunun da bilgisini verelim. Sizin yapacağınız cihazda düşük voltlara ve amper ayarına ihtiyacınız yok ise sadece bu voltaj yükselticiyi kullanmanız yeterli olur. Biz yapacağımız cihazda hem düşük voltaj değeri almak hem de amper ayarı yapmak istiyoruz. Bu sebepten elimde gördüğünüz bir de düşürücüyü kullanacağım. Bu elimdeki 300 watt değerinde bir voltaj düşürücü. Videoyu çektiğim sıradaki fiyatı 37 lira idi. Bu cihaz 5 volt ila 40 volt arasında bir giriş voltajı verilir ise üzerindeki mavi potansiyometre ile bu voltajı 1.2 volta kadar düşürebiliyor. Ayrıca üzerindeki ikinci potansiyometre ile 0.2 amper ile 9 amper arasında bir akım ayarı yapılabiliyor.
Bu elimde gördüğünüz ise dijital bir voltmetre. Yaptığım cihazda voltajı ve akımı görmek amacıyla kullanacağım. 100 volta kadar DC gerilim ölçebiliyor. Ayrıca 10 ampere kadar akım ölçme özelliği mevcut. Tüm bu cihazların teknik özelliklerini ve satın alma linklerini açıklamalara ekleyeceğim. Oradan da inceleme yapabilirsiniz. ...9 volt pil şarj etmek için bir pil kontağım, 10K'lık potansiyometreler, bunları voltaj düşürücüyü ve yükselticiyi harici olarak kontrol etmek amacıyla kullanmayı düşünüyorum. Aç kapa düğmeleri, Born Clemens'ler, pil şarj etmek için kalem pil yuvası ve takoz lastikleri. İşlemime kartın üzerindeki 220 voltluk enerji giriş kablolarını lehimlerinden ayırarak başlıyorum. Yerlerine uzun yeni kablolar bağlayacağım. Güç kaynaklarında işimize yaramayacak birkaç kablo var. Öncelikle bunları ayırıyorum. Beyaz kablo -5 volt, mavi kablo -12 volt, mor kablo bilgisayar kapatıldığında sistemin beklemede kalması için kullanılıyor. Gri kablo power good olarak bilinen, güç kaynağının çıkış voltajları uygun değerlerde değilse bilgisayar anakartına sistemin çalışmamasını bildiren bölümdür. Gelen bilgiye göre anakart güç kaynağını kapatır veya reset atar. Bu 4 kabloya ihtiyacım yok. Bu sebepten sarıp klipsliyorum. Bunlar benim eklediğim 220 volt giriş kabloları. Yeşil kablo güç kaynağını açmak için kullanılıyor. Bu kabloyu siyah kablo ile birleştirdiğinizde güç kaynağı çalışır. Turuncu kablo 3.3 volt. 2 adet bırakmak yeterli olur. Gerisini kesip bantladım. Kırmızı kablo 5 volt. Sarı kablo 12 volt, siyah kablo şase yani eksi uç. Bu küçük takım çantasını güç kaynağına çevirmeyi düşünüyorum. 220 volt giriş konnektörünü bağlayarak işe başlayacağım. İki adet fan kullanıyorum. Siz dilerseniz bir adet kullanabilirsiniz.
kutunun altına yükseltme amacıyla buzdolabı motorlarının altında bulunan takoz lastiklerinden kullandım. Ayrıca hava alması için hava delikleri açıyorum. İki santimetrelik aralıklarla açmak yeterli olur. Kartı buraya yerleştiriyorum. Öncelikle 220 volt girişlerini bağlıyorum. Siyah kablo nötr, beyaz kablo fazımız, sarı yeşil olan ise toprak. Uzatma olarak kart üzerine bağladığım mavi kablo nötr ucuna, yani siyah kabloya, sarı kabloyu ise faza, yani beyaz kabloya bağlayacağım. Burada yukarı doğru giden kabloyu ben ortak uç olarak aldım. İleride 220 volt ile alakalı olarak bir ölçüm ekranı ekleyebilirim. Bu sebepten bunu yaptım. Sizin bunu almanıza gerek yok. Bunu söyleyeyim. Makaron ile kablo uçlarını kapatıyorum. Bu tür işler için çok kullanışlı, sağlam ve hızlı oluyor. Tavsiye ederim.
İki fandan gelen kırmızı ve siyah kabloları birbirine bağlayacağım. Ardından bu fanlara 12 volt enerji vereceğim. Kabloları sıyırırken bu şekilde yaparsanız herhangi bir yerden kopma ihtimali kalmaz. Normalde fan kablosu kartın üzerine takılıyor. Fakat oradaki enerji 5 volt değerinde. Ben fanların hızlı dönmesini istediğimden güç kaynağından gelen 12 volta yani sarı kabloya bağlayacağım. Siz isterseniz 5 volta da bağlayabilirsiniz. Asıl işimize geldik. İlk olarak yükselticiye güç kaynağından gelen 12 voltluk artı uçlu sarı kablolardan bağlıyorum. İki sarı kabloyu birleştirip bağlamak yeterli olur. Hemen yanına güç kaynağından gelen siyah eksi kablolardan bağlıyorum. Yine iki kablo yeterli olur. 10-15 santimetrelik siyah bir kablo bağlıyorum. Yine burada sarı renkli bir parça kablo daha bağlıyorum. Bu kabloyu da daha sonra düşürücünün giriş kısmına bağlayacağım. Düşürücümüz burada. Bunun üzerindeki mavi küçük potansiyometreleri söküp uzatma kablo ile harici olarak el ile ayarlayabileceğim 10K'lık potansiyometrelere bağlayacağım. Güç kaynağının kartını sabitliyorum. Fan kablolarını sıcak silikon ile sabitliyorum. Potansiyometreleri bağladım. Şu anda sadece düşürücüde 2 adet potansiyometre bağlı. Çünkü yükselticiyi zaten en yüksek ayara aldım. Sabit 35 volta kullanacağım. Eğer ayar yapacaksanız siz buna da bir potansiyometre bağlamanız gerekir. Yükselticiyi de sıcak silikon ile yapıştırıyorum. Az önce yükselticiden gelen kabloları düşürücünün input girişine bağladım. Şimdi ise çıkış kısımlarına 30 santimetre civarında parça kablo bağlıyorum. Düşürücüyü de sıcak silikon ile sabitleyerek işlemi bitiriyorum. Üst tarafa çıkarmanız gereken kabloları söyleyeyim. Başta ayarlama yaptığımız yeşil, sarı, kırmızı, turuncu ve siyah kablolar. Bir de potansiyometre kabloları mevcut. Bunları yukarıya çıkartacağım. Voltmetre montajını yapalım. Potansiyometreleri de bu üst tarafa bağlayacağım.
Born Clemens'ler ve açma kapama anahtarı için yuvalar açıyorum. Tüm malzemeleri yerlerine taktım. Şimdi kabloları yerlerine bağlayarak işleme devam ediyorum. Kablo renklerinden bahsederken yeşil kablonun işlevini anlatmıştık. Güç kaynağının çalışması için siyah kablolardan herhangi biri ile birleştirilmesi gerekiyor. Bu iki kabloyu açma kapama düğmesi olarak kontağa bağlıyorum. Siyah şase yani eksi kabloların uçlarını açıyorum. Bunların en az 2 tanesini alttaki siyah Born Clemens'e bağlayacağım. Şimdi elimdeki kablolar voltaj düşürücüden gelen kablolar. Bunlardan mavi olanı yani eksi ucunu en üstteki siyah Born Clemens'e, diğer artı ucunu yani kahverengi kabloyu da en üstteki kırmızı Born Clemens'e takıyorum. Mavi kabloyu eksi, sarı kabloyu artı olarak kullanmıştık. Hatırlarsanız. Hemen altındaki ikinci sırada olan Born Clemens'e 12 voltluk sarı kablolardan 2 tane birleştirerek bağlıyorum. Üçüncü sıradaki bölüme ise 5 voltluk kırmızı kablolardan bağlıyorum. En son kısım burada bulunan Clemens'e ise
3.3 voltluk turuncu kablolardan bağlıyoruz. Sıra geldi voltmetre ve ampermetre kablolarını bağlamaya. Amper ölçmek için bağlanması gereken iki kablo var. Siyah olan kablo gücün geldiği tarafa, diğer kırmızı olan ise Born Clemens'e bağlanacak. Sol tarafta bir değişiklik yaparak amper ölçüm ucunu bu tarafa bağlayacağım. O yüzden düşürücüden gelen eksi kabloyu söküyorum. İlk olarak planladığımda sağ taraftaki bornlara takmayı düşünüyordum. Fakat sağ taraftaki bornları daha sonra 220 volt ölçümleri yapmak amacıyla kullanmayı düşünüyorum. Voltmetrenin çalışabilmesi için kırmızı kablosunu 5 volt veya 12 volt kısmına bağlamak gerekiyor. Voltaj ölçümü için ise sarı kablosunun bağlanması gerekiyor. Şimdi burayı özetler isek bu kalın siyah kablo amper ölçmek için düşürücünün eksi ucuna, kırmızı kalın kablo ise amper ölçmek için en üstteki Born Clemens'e, sarı kablo voltaj ölçümü için düşürücüden artı uçlu kabloya, kırmızı ince kablo ise 5 volt veya 12 voltluk Born Clemens ucuna bağlanacak. İlk olarak düşürücünün eksi ucuna siyah kabloyu bağlıyorum. Şimdi de ampermetrenin kırmızı kablosunu en üstteki Born Clemens'e bağlıyorum. Amper ölçme kabloları tamam. Şimdi voltmetre kablolarına geçiyorum. Sıcak silikon ile de sabitliyorum. Buradaki sarı kablo voltaj ölçmek için bunu en üstteki düşürücüden gelen artı uca bağlıyorum. Son olarak voltmetrenin çalışması için kırmızı kabloyu 5 voltluk kısma bağlıyorum. USB şarjı için 2 adet yuva ekliyorum. Enerjisini güç kaynağından gelen 5 voltluk çıkışlardan aldım. Ayrıca burada USB ile çekilen akımı görmek amacı ile USB'nin eksi kablosunu akım ölçmek amacıyla bıraktığım en üstteki borna takıyorum. Her şey tamam. Son olarak
kalan 2 adet siyah uçlu kabloyu makaron ile körleyerek uygun bir yere yerleştiriyorum. Daha sonra teste geçebiliriz. Test için ev elektriğinden kullanılan watt değerini görmek amacıyla wattmetre bağladım. Diğer tarafa ise yük çektiğim zaman yükselticinin ve düşürücünün ne kadar ısındığını görmek amacıyla 2 adet termometre bağladım. Siyah olan yükselticiye, beyaz olan düşürücüye bağlı. Teste başlayalım. Yalnız teste başlamadan önce yaptığım cihazda 2 adet değişiklik yaptım. Onları söylemek istiyorum. Öncelik ile arka tarafta 220 voltu kesmek amacıyla açma kapama düğmesi ekledim. Bir de taktığım potansiyometreleri düşürücüden çıkardığım mavi minik potansiyometreler ile birleştirerek çok turluya çevirdim. Bunu yapmamın sebebi benim çok hassas ayar yapmam gereken durumlarda kullanmak. Bu çevrim işlemini de kanalımda paylaşacağım. İzleyebilirsiniz. Öncelikle hangi uçtan ne kadar voltaj geldiğini göstereyim. Siyah uçlar zaten anlaşıldığı üzere eksi. En küçük kırmızı bornum 3.3 volt. Bu bornum 5 volt. Bu bornum 12 volt. En öndeki bornum ise voltaj ayarlı. Şu anda zaten ekranda görünen 3 volt buradaki enerjiyi gösteriyor. Sağ taraftaki düğme voltaj için, sol taraftaki düğme amper için. Voltajı 1.3 volta kadar düşürebiliyorum. Buradaki uç ile amper ölçümü olmuyor. Sadece önündeki ile ölçüm yapılabilir. Sağ tarafta bulunan bornlar şimdilik boş. İleride geliştirme amaçlı kullanacağım. Burada bir USB ucum var. Açma kapama düğmesi de burada. Test amacıyla voltajı yükseltiyorum. ...34.8 volta kadar çıkıyor. Şimdi bir teste geçelim. Pil şarj etme testi ile başlıyorum. Deneme amaçlı 3.3 volt ucuna bağladım. Burada şarj yapılmaz. Pil patlayabilir. Voltaj ayarlı kısma bağlıyorum. Voltajı 3 volta getirdim. 1.19 amper ile şarj ediyor. Gayet güzel. Bu arada piller boştu. Bunun da bilgisini verelim. 9 voltluk pil şarj etmek istersem de bu aparatı kullanacağım. Şimdi bir şarjlı matkap aküsünü test edeceğim. Eksi ucunu önde bulunan amper ölçme ucuna bağladım. Burada yükseltici kullanmasaydım ne olacaktı onu göstermek istiyorum. Bu born 12 volt çıkış veriyor. Buraya bağlıyorum. Bakın herhangi bir şarj etme durumu olmuyor. Şimdi voltajı 13.7 volta çıkararak en önde bulunan borndan şarj denemesi yapalım. Şarj işlemi başarılı. Ortalama 0.55 amper ile şarj oluyor. Bu arada bu akü neredeyse dolu. Bunun da bilgisini vereyim. Buradan amper ayarı oluyor. Fakat başka bir cihazı test ederken amper ayarını göstereceğim. Prizden çekilen güç 20 watt. Şimdi bir test daha yapacağım. Bakın ne olacak. 12 volt ucuna bağladığım şarj yok. 5 volt ucu ve cihaz kapandı. Fakat korkmaya gerek yok. Böyle durumlar için güç kaynağının koruma sistemi devreye giriyor.
5 volt çıkışına başka bir çıkış hattı bağlanır ise cihaz kapanır. Bağladığımız kontaktan kapatıp açınca düzeliyor. Bunu da göstermek istedim. USB şarj testi 0.48 amper. Prizden çekilen ise 18.7 watt. Powerbank testi ortalama 3 amper. Burada göstermek istediğim bir özellik daha var. Diyelim ki elektrik yok. Ölçüm yapabilir miyim? Evet. Nasıl mı? Powerbank'ı iki tarafı erkek uçlu bir USB'ye bağlıyorum. Bu arada ben az önce elektrik girişini arkadaki düğmeden kapadım. Voltmetre çalıştı. Çünkü voltmetrenin kırmızı ucunu 5 voltluk kırmızı uçlardan birine bağlamıştım. Ortak uç olduğu için voltmetre devreye girdi. Pillerin voltajını ölçüyorum. 2.6 volt. Akü ölçüyorum. 12.3 volt. Şimdi bir DC motor test edelim. İlk olarak 3.3 volt çıkışına bağladım. 5 volt. 12 volt. Burada dönmedi çünkü ayarımız düşük. Yükseltiyoruz. Bu yaptığım potansiyometre ile çok hassas ayar yapabiliyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar, kanalımda videosunu ekleyeceğim. Bunun bilgisini vereyim. Bu test de gayet başarılı. Bir de 12 voltluk matkap deneyelim. ...3.5-4 amper arası akım çekiyor. ...85 watt prizden çekilen watt değeri. Şimdi 12 voltluk bir araç hava pompası test ediyorum. 180 watt gücünde bir motor. ...7.5 amper ile başladık. Amperin nasıl düştüğümü burada göstereceğim. Çok turlu olduğu için bayağı bir çevirmem gerekiyor. Bu da çok hassas. Buradan da görüldüğü üzere amper ayarı yapabiliyorum.
Voltajı biraz yükseltelim. Prizden çektiğim enerji 135 watt. Bir tane daha hava pompası var. Birazdan hem sarıyı hem de bunu ikisini aynı anda çalıştıracağım. ...14.9 amper yazıyor. Bu voltmetre en fazla 10 amper ölçüyor. Aslında bu sebepten karışıklık olabilir. Prizden çekilen gücümüz de 216 watt. Voltajı yükseltelim. Bu arada derecemiz de, düşürücünün sıcaklığı da 25'lerden 33'lere çıktı. 273 watt. Bu güç kaynağının sınırı neredeyse. Testimizi bitirdik. Neler yaptık kısaca bir göstermek istiyorum. Çanta şeklinde bir güç kaynağımız var. Arka tarafta 2 adet soğutucu fan mevcut. Bir tanesi yükseltici ve düşürücüyü soğutuyor. Diğer fan güç kaynağını soğutuyor. Buraya 220 volt enerjiyi kesmek amacıyla bir düğme koydum. Ağırlığı 1.8 kilogram oldu. İçinin son halini göstereyim. Voltaj ayarlanabilir çıkış, 12 volt çıkışı, 5 volt çıkışı, 3.3 volt çıkışı, amper ölçüm ucu eksi uç, yani şase ucumuz, yani eksi bu da. Buraya bir USB taktık. Burada da bir USB var. Açma kapama düğmemiz, potansiyometreler, voltajmetre ve boş bornlar. Alt tarafta ise güç kaynağımız, açma kapama düğmesi, kablo çıkışları, burada bir yükseltici, hemen yanındaki de bir düşürücü. Termometreleri sökelim, artık ihtiyacımız kalmadı. Pil yuvalarını bu şekilde koyabiliyorum. Power bank ve diğer kabloları da buraya koyabilirim. Gayet şık oldu. Fanların üzerine bir kaplama yapabilirdim, fakat iyi duruyor. Altında takoz lastikleri ve hava delikleri mevcut. Bu iki deliği sonradan açtım. Tam iki cihazın arasına geliyor. Deliklerden alınan hava fan yardımı ile atılıyor. Bir yere götürmek istersem güç kablosunu içine koyabiliyorum. Başarılı bir proje oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yakın zamanda klima projemiz olacak, mobil klima. Onun da bilgisini buradan verelim. Yapmak isteyen arkadaşlara da umarım bir fikir vermişizdir. Buradan o arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.